Yeni Şakran, Ali Ağa'nın yaklaşık 15 kilometre kadar kuzeyinde yer alıyor. ...15 gündür burada tatildeyim. Dolaştığım yerleri Şakran içinde, gezdiğim yerleri fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum. Köy içinde gezerken Şakran'da oturan yerlilerle, uzun süredir burada kalan kişilerle konuşacağım. Onların görüşlerini de yayınlayacağım bu videolarda. Burası her hafta cuma günleri kurulan Şakran Pazarı. Bu pazarın en güzel özelliği çevre köylerin pazarcılarının satış yapması. Şakran'ın köylerinin isimlerinden aklıma gelenleri bir sayayım şöyle. Ben bu köylerin hepsini bisikletle gezdim, onun için biliyorum bu köyleri. Kapıkaya, Bahçedere, Karaahmetli, Köseler, Bozgöl, Aşağı Şakran, Zeytinalanı, Ali Ağa tarafında Çaltıdere. Şimdi bu pazarda kendi ürettiğini satan çok sayıda köylü gördüm. Bu pazardan alışveriş yapan alıcılar da genellikle burada yaşayan sayfiyeciler veya Şakran'ın yerlileri olduğu için pazarcılar arasında bunlara kaliteli ürün satmaya çabası var. Yani tatlı bir rekabet var. Çünkü kötü ürün alan veya pahalı ürün alan bir müşteri haftaya o pazarcıdan tekrar sebze meyve almaz. Yani aynı kişiler pazara çıkıyor, aynı satıcılar pazarda satıyor. Bunun için kaliteli, kendi ürettiği ürünü ucuza satmak amacıyla rekabet yapıyorlar aralarında. Bu da çok organik malların satılmasını sağlıyor, çok organik ürünlerin satılmasını sağlıyor burada. Bir limon getirdik, dillere destan. Herkes bu limonu konuşuyor. 3 liraya 1 kilo limon satıyorlar. Terazi bozuldu, çuvalla veriyoruz abi. Buyur yenge, bereket versin. Ne kadar 2 kilo hocam. Vereceğiz. Bugün ucuz vereceğiz. Bugün uygun vereceğiz. Bugün ucuz vereceğiz. Almadan geçmeyin, bakmadan geçin. Selamlar herkese Şakran'dan. Şu an bulunduğum yer Şakran İtalyan Evleri sahili. Sağ tarafım Şakran Koyu, Çandarlı Körfezi içinde. Bunlar İtalyan evleri, birazdan anlatacağım bunları. Bu taraf batı yönü, arka tarafımda Bozburun görünüyor. Bozburun Koyu sahili var orada. İlerisi burası Ali Ağa yönü, güney yönü. İzlediğiniz bu videoyu 2021 yılı Kasım ve Aralık aylarında çekiyorum. Siz bunu 2022 yılı başlarında izleyeceksiniz. Şakran'ı tanıttığım bu videoda 4-5 bin nüfuslu sakin bir beldenin nasıl bir değişim sürecinden geçtiğini göreceksiniz. Evet, şimdi buralardan başlayarak bütün Şakran'ın tanıtımına başlıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Böylece boşuna uğraşmamış olduğumu anlıyorum. Tamamdır. Bu sol taraflar İtalyan evleri olarak geçiyor Şakran'da. Bunlar Şakran'ın en eski evleri. Yapılış tarihleri 1960'lı yıllara kadar uzanıyor. Yani Levanten evleri de deniliyor tabi. Levanten, İtalyan, Fransız, zamanda Osmanlı döneminde Türkiye'de kalan insanlar. Şurası da eski bir Levanten evi sanırım. Böyle çekerek gidelim, size göstererek. Sağ tarafımız hemen deniz. Burada küçük bir plaj var, kumsal. Burası böyle bir yol, doldurulmuş alan. Tabii bu evler zaman içinde yıkılıp yeniden yapılıyor. Bakın şurası bayağı eski, benim bildiğim kadarıyla bayağı eski. Burası yıkıldı, bir sene önce, 2 sene önce yapımına başlandı, yapıldı, bitti. Bu ön tarafta yine bir Levanten evi, sanırım duvar yapılıyor sadece burada.
Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben sadece evleri gösteriyorum. Sağ taraf plaj. Şöyle sağ tarafa da döneyim. Burada bir iskele var. İğde ağacı, iskele. Büyük bir çam ağacı. En az bir 35-40 yaşında bu ağaç. Burada gene şirin tek katlı bir ev. Burada damla kafe bar. Tam ırmağın kenarında köşesine kurulmuş. Bu sol tarafta aynı şekilde ev. Köşe ev. Şimdi şu köprüden çıkacağım birazdan. Arap Boğan Deresi'nin diğer tarafına geçeceğim. Burada bir restoran var, kafeterya var bakın. Evet. Köprüden çıkalım. Burası Arap Boğan Deresi'nin üzerindeki köprü. Tekneyle denize çıkarken köprünün alttan görünüşü. Bu Arap Boğan Deresi devlet su işleri kapsamında. Şakran'da tekne sahiplerinin teknelerine koyacağı özel bir barınak yok. Mecburen herkes teknesini buraya bağlıyor. Burada artık boş yer bulmak çok zormuş. Şakran'da tekne bağlamak için sırada bekleyen çok kişi olduğunu duydum. Şakran çok iyi bir yer bence. Hiç sıkılmıyoruz Şakran'da. Eğleniyorum arkadaşlarımla. Balık tutuyoruz, top oynuyoruz, bisiklet sürüyoruz. Deniz çok güzel. Benim çocukluğum Şakran'da geçti. Şakran sakin bir yer tabii. Hani diğer az önce konuştuğumuz işte Çandarlı, Ayvalık, Foça'ya göre çok daha sakin. Bunun gençler açısından şöyle bir avantajı oluyor. Benim deneyimim. Burada insanlar yapacak çok fazla şey olmadığı için birbirleriyle çok daha fazla vakit geçiriyor ve bu da sosyalliği, yani bağları çok güçlendiriyor. Çok güzel gruplar burada gelişiyor ve buranın arkadaşlığı da unutulmuyor. Yıllar sonra da devam eden bir dostluk kuruluyor. Benim hayatıma dokunması öyle oldu. Evet. Yani gençlik yıllarım burada geçti ve çok da keyifli, çok güzel yıllar geçirdik. Ben sevgili eşimle evlendiğim zaman Şakran'la tanıştım ve ilk gördüğüm zamandan beri çok seviyorum Şakran'ı. Birincisi küçük bir kasaba olmasını seviyorum. Denize çok yakın olmasını seviyorum. Bir de insanların mütevazı olmasını çok seviyorum. Doğa olarak da yani Ege bölgesindeki en güzel yerlerden birisi. Buraya çok ciddi yatırımlar yapılmaya başladı. Yani cezaevinden sonra hastane, hastaneden sonra işte gemi imalatçılarının kooperatifi ve ulaşımın rahat olması, İzmir'e yakınlığı, Çandarlı'ya yakınlığı ve nispeten arsanın bol olması buradaki emlak fiyatlarını çok arttırdı. Çok küçük ve şirin bir yer olmasına rağmen hakikaten az insan biliyordu. Ama son zamanlarda bilinirliği ciddi bir şekilde arttı. Dolayısıyla göç de almaya başladı. Şu an Şakran'ın kuzeyinde sahil şeridinin ucundayım. Burası Bozburun. Buradan başlayıp sahilin bittiği güney ucuna gideceğim. Deniz kenarındaki yoldan çekim yaparak bisiklet sürerek yol alacağım. Gideceğim yer Temaşalık bölgesi. Buradan oraya bisikletle 10-15 dakika kadar sürer. Ancak ben videoyu 20 kat hızlandıracağım için siz 45 saniyede tüm sahili izleyebileceksiniz. Geçtiğim bölgelerin isimleri de ekranda yazacak. Haydi buyurun, şimdi başlıyoruz. Evet, şuradan bir döneyim. Genel bir çekim yapalım. Bu kısa sahil turunu bitireyim. Bakın buradaki koy
Derenin akıntısıyla beraber buradaki tuz oranı azalıyor tabii ki. Ve biraz bataklıkvari. Tabanı daha toprak ve kil buranın belli ki. İleride balıkçıl kuşları görebiliyor musunuz bilmiyorum. Balıkçıl kuşları var. Sazlık alanlar var. Şurada burun şekline getirilmiş bir ada var. Aslında doğal bir oluşum. Çok güzel. Ama bu tip yerleri zaman içinde kıymetini bilmiyorlar. Dolduruyorlar. Çöp atıyorlar. Bakın ilerlere çöpler, molozlar dökülmüş. Bunun gibi bir yer Çaltılıdere'nin de vardı. Orada gelip geçerken flamingoları görüyordum ben her zaman. Güzel bir alandı. Balıkların yemlendiği, çoğaldığı, ürediği alandı. Orayı doldurdular tamamen. Daha önceden bu alan buradan itibaren ileriye kadar, şu ağaçların görüldüğü yere kadar, ileriye kadar bataklık bir alandı. Sazlık ve bataklık. Çaltıdere'nin ismi de buradan geliyor. Yani bu dereyi şu anda kenarlarını beton yapmışlar. Dereyi buradan akıtmışlar. Tekne yapımcılarına kazandırmak için. İşte Türkiye'nin değişik yerindeki fiber tekne yapımcıları, ağaç tekne yapımcıları oraya gelecekler. Denizi kirletmezler inşallah, umarım. Burası balıkçı teknelerin bir barınma alanı olmuş. Şakkan aslında kış aylarında fazla esmiyor ama yazın rüzgar hiç kesilmez. Alaçatı'dan aşağı kalmaz tahmin ediyorum. İleriki zamanlarda sörf olayı burada da çok yaygınlaşacak. Şimdi tanıdığım birkaç kişiye fikirlerini sormak istiyorum. Onlardan Şakkan'ı anlatmalarını rica edeceğim. Şakkan'ı iyi bilen kişiler bunlar. Buranın yerlileri zaten veya burada uzun yıllardır çalışan esnaf arkadaşlar. Şimdi gidelim onlarla konuşalım biraz. İlk olarak Murat'a uğrayacağım. Murat Şakkan'da tüp ve su bayiliği yapıyor. Zamanında tahmin ediyorum elektrikli bisiklet, işte beyaz eşya, mobilya. Şu anda halihazırda kömür satıyor. Onunla başlayalım. Sırma sularının bayisi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba Murat. Merhaba. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyisin. Sen nasılsın, iyi misin? İyi, sağ ol. Hoş geldin. Sen buralısın değil mi Murat? Evet, Yani, Yeni Şakkan. Yeni Şakkan. Doğma büyüme buralısın. Oo. Yani burayı en iyi bilenlerden birisin sen. Yaşımız itibariyle birçok şey gördük. Birçok şey, evet. Birçok şey yaşadık. Şakkan'la ilgili madem buralısın, yerlisisin, birazcık düşüncelerini almak istiyorum. İnsanlara bir fikir verme amacıyla. Şimdi şöyle anlatayım. Burasının geçmişi, Yeni Şakkan'ın geçmişi tahmin ediyorum 50 yıl dolayında bir şey. Yolun kenarında eskiden bizim Bölük mevki dediğimiz yer, Yeni Şakkan'ın çıkışında Bölük dayının kahvesi varmış. Kamyoncu durağıymış burası. Ondan sonra yanına şey eklenmiş, lokanta falan derken yavaş yavaş aşağı Şakran'dan özellikle köylülerin inmesiyle oluşmuş bir yer burası. Yani sonradan oluşmuş bir yer. Anladım. Ama aşağı Şakran çok eski bir köy. Mesela ben orada doğdum. Evet. Şu anda 51 yaşındayım, 1970 doğumluyum. İlkokul 2'ye kadar orada okudum. İlkokul 2'den sonra 3. sınıfı burada okudum. Yani 1979'da bu evi yapmıştım. 79 yılında buraya indik. Anladım. Ama bir olay daha söyleyeyim. Bir de yukarıda şu anda araba olan Yukarı Şakran köyü var. Yukarı Şakran'la aşağı Şakran aynı zamanlarda hüküm sürmüş. Yani oradan oraya inme değil o. Anladım. Yani 3 tane Şakran'dan bahsedebiliyoruz. Yeni Şakran, aşağı Şakran, harap olan Yukarı Şakran. Anladım. Yani Şakran'ın bu deniz kenarındaki mevkisi önce o kahve kanalıyla sonradan başlamış. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yukarıda bizim 4 tane köyümüz var. Aşağı Şakran, Kapıkaya, Bahçedere, Yüksekköy. Bu köylerden buraya inen insanların oluşturduğu bir yer diyebilirim Yeni Şakran'a. Yeni Şakran, Ali Ağa'nın eskiden bir beldesiydi. Ondan sonra Büyükşehir Kanunu'ndan sonra burası mahalle oldu. Ali Ağa'ya bağlı bir mahalleyiz şu anda. Yani belediyemiz buradan kalktı. Kalktı. Direkt Ali Ağa Belediyesi hizmet veriyor. Deniziyle, mavisiyle, yeşiliyle harika bir doğa cenneti diyebilirim. Çok sakin. Mesela Emekli kenti. Yoldan geçip de burayı görmeye gelen birçok insan buradan mülk sahibi oldu. Yeni Şakran, dünyaya bir daha gelsem burada doğmayı tekrar isterdim. Tanıtım konusunda biraz geri kaldı burası. Yeni Şakran dediğimizde Çandarlı'nın neresinde diyorlardı mesela. Halbuki İzmir'e Çandarlı bizden daha uzak. Ama onların işte festivali olsun, tanıtım olsun, bizden biraz daha turizm açısından ileride oldukları için. Halbuki bir sonraki koy Çandarlı. Hemen karşımız. Evet. Sahile
Geçen dönem harika bir yürüyüş yolları yapıldı, güzel bir sahil yapıldı. Bunun etkisi çok oldu. Yani o kadar güzel bir sahil ki kendinizi gelişmiş tatil beldelerinde hissedebiliyorsunuz. Mesela bir Bodrum'da, bisiklet yolunun Çeşme'deymiş gibi. olduğu sahil. Tabii Evet. bisiklet yolu var, ne bileyim ağaçlandırması, plajı, harika bir sahil oldu. Oldukça da uzun. Bir de cezaevi nüfusu var ya, 520 tane lojman var orada. Oh oh oh. 520 lojmanda 520 aile demek. Onların da Onlar etkisi. yazın buraya inmesinden dolayı Tabii. ve çeşitli kültürlerden insanlar var. İşte Evet. Türkiye'nin birçok kentinden orada çalışan var. Çalışanlar var. Tabii, tabii. Onlar tanıtıyor, beğeniyorlar, işte mülk alıyorlar falan gibi sebeplerden dolayı bir de pandeminin de etkisi var. Çok talep oldu. Çok talep var. Herkes buraya, havası güzel, insanları güzel, denizi güzel. Burada oturmaya çalışıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Arz talep dengesinden dolayı evlerin Artıyor. fiyatları uçtu. Tabii tabii. Yeni Buraya- Şakran kısa zamanda çok değişti. İnşaatlar oldu, nüfus arttı, dediğim gibi cezaevinin etkisi oldu, sahili yapıldı Evet. ve daha da güzel şeyler olacağına inanıyorum. Yani. Oh, oldu, çok teşekkürler. Oldu, Harika rica oldu ederim. ya. Çok güzel bilgiler verdin yani. Güzel. Evet, burası Şakran'da Mavi Büyü av ve balık malzemeleri satan yer. Şimdi dükkanın sahibiyle bir görüşeceğim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun, nasılsınız? İyilik çok şükür, sağ olun. Buralı mısınız acaba? Şakran'ı biliyorsunuz. Tabii Köken bu 22-23 yıldır Şakran'da yaşıyoruz biz. Asıl yine bir sahil kasabasının Gümüldürlüyüz ama Ha, tabii Şakran'a gelildi 22 yıl oldu. bayağı olmuş. Tabii şöyle, ben asıl denizden merakım nasıl geliyor? Ben dalgıcım. Dalış eğitmeniyim aynı zamanda. Sonra işte işlerimizin adında anlaşılacağı üzere Mavi Büyüdür işleri bizim. O da denizin büyülü mavisinden esinlenerek koyduk, evet, o ismi. Burayı açıldı yaklaşık 13-14 yıl oldu. Yani Şakran'ı tabii birçok insan İzmirli olmasına rağmen biz de dahi bilmiyorduk. Örneğin Bergama'yı, Çandarlı'yı, Dikili'yi duyan insanlar Şakran'ı duymamış olabilir. Biz de onlardan bir tanesiydik. Ama bir şekilde bizi bir rüzgar attı bir gün buraya. Sonra atış kaldık işte burada. Evet. Memnun musunuz buradan? Oldukça. Çünkü gerçekten güzel bir yer. Daha doğal insanlar açısından söylüyorum. Daha tam olarak doğallığı bozulmamış. Komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu. Bizim burayı seçmemiz zaten en büyük sebebi bu. Sabah çıktığınızda hep tanıyan yüzleri görmek. İyi veya kötü gününüzde hep tanıyan insanların olması. Doğru. Bence hayatta zaten olması gereken avantajlardan biri. Doğru. Şakran'da ona sahibiz. Diğer taraftan işte olması, temiz havası, çok temiz havası olması. Ben aktif olarak tabii 12-13 yıl dalgıçlık yaptım burada aynı zamanda. Suyu çok temiz o anlamda. Suyu çok temiz, Tabii. evet. Sürekli esen bir Poyraz rüzgarı nedeniyle yüksek bir oksijen miktarına sahip. Bir koridor var Şakran üzerinden geçen. Bunu tabii denizle uğraşan insanlar, siz de tekne varken iyi biliyorsunuz. Hem her an sürprize açıktır, fırtına sürprizine açıktır. Hem de o koridor üzerinde sürekli bir şey var. Esinti var. Ama burayı cazip kılan da bence o. Yani sürekli havayı temizliyor olması. Evet. İyi yani, o yüzden birçok gerek yurt dışından emekli, Türkiye'den emekli insan Şakran tercih ediyor. Evet. Alman komşularımız var, diğer ülkelerden komşular var. Bu yıllardır tanıdığımız, burada 20 yıldır komşu, burada yaşıyorlar. Burası ne demiştik az önce, İzmir'e yakın, 70-75 kilometre. Manisa'nın arka bahçesi diyoruz. Manisa'ya en yakın burası sahil yeri. Onun için de pandemili insanların da şehirden kaçması, özellikle bu şehirlere yakın ve havası temiz yerlerde talebi patlattı. Tabii bizim yani 2-3 yıl içinde 2'ye 3'e katlandı. Yani 2'yi geçti, 3'e katlandı diyebiliriz emlak fiyatları. Emlak fiyatları ve kiralarda dolayısıyla. Kiralarda doğal olarak tabii yani. Ve de devam ediyor. Tabii bu son anda biraz zayıfladı. Malzeme fiyatlarından dolayı mutlaka bir duraksama var ama onun dışında da talebe orantılı olarak devam ediyor. Hızlı bir yapılaşma devam ediyor. Evet. Tabii bunun kontrollü yapılması lazım. Yöneticilerin bu dengeyi iyi kurması lazım. Evet. Yani beton yığınına dönüştürmeden. Rantı düşürmeden. Evet. Sadece bu talep neyden kaynaklı? Temiz
bir yer olmasından kaynaklı. Bu yapılaşmada bu göz önüne alınarak o şeyin, temizliğin korunması, evet. korunması gerekiyor. Şehircilik bence. anlayışına göre planlı bir yapılaşma. Çok planlı olması Planlı lazım. olması lazım, Yoksa evet. bir müddet sonra her taraf Evet. yığıntı halinde Benim binalar. dikkatimi çeken şey 3 katı geçmiyor genellikle şehir içi. O güzel. Evet. Yani 4-5 kat böyle yüksek bir binalara izin yok gibi sanki. Yok, şu an yok. Sadece yol kenarlarında 4 Yok, kat var. evet. Arka taraflarda işte 2,5 kat gibi. 2,5. Onun dışında yok. Bu konuda tabii arsa sahiplenen, müteahhitlerinden tabii ki talepler var. Ama kabul edilmiyor ki, doğrusu bu. Evet. Yani dikine değil, böyle bir yerde dikine yapılaşmanın bir anlamı yok. Anlamıyorum. O zaman şehirde yaşasın Tabii. o düşüncede olan kişi. Burası yatay yapılaşmayla, o da çok iç içe girmeden, sıkılmadan, yan komşuyla mesafeyi koruyarak böyle bir yapılaşmaya devam eder Devam inşallah. edelim. Tamamdır. Çok teşekkürler. Kapatıyorum. Şu an diğer bir sevdiğim esnafın dükkanına giriyorum. Ege'nin incisi Yeni Şakran. Diğer Tabii biz yerleri değil mi? çocukluktan beri bu işin içerisindeyiz. Çekirdekten kasabız, çekirdekten esnafız. Müşterimizi seviyoruz, müşteriler de bizi seviyor. İşimizi severek yapıyoruz. Evet. Ben de mesela bir balıkçı esnafıydım. 33-35 yıldır şurada kamyonetimle balık Biliyorum, aldım ben sizden ya. Evet. Sağlığa Aynen. çok aldım. Ve bizim buranın havamızın güzel oluşu, Havanın güzel. sakin bir yer oluşu. Bizim burada devamlı Poyraz estiği için Poyraz'dan biz burada kurtarıyoruz işi. Burada pis hava olmaz hiçbir zaman için. Evet. Bir de Ege'nin Sadece ara sıra bir böyle yağmur olsun, lodos eserse, lodostan gelebilirse gelir. O da senede bir sefer, 2 sefer. Seyrek. Burası Seyrek. genelde Poyraz abi. Poyraz tabii dünyaca ünlü bir Poyraz. Hatta şu Naldokel dediğimiz bir yer var. Oraya geçtikten sonra dünya haritasında yeri var zaten Poyraz. Poyraz bakımından. Aynen. Evet. Onun için Şakran'ımız güzel bir yer. Şakran'ı neden seviyorsunuz? Nesini seviyorsunuz? Havasını ve suyunu seviyorum özellikle. Şu anda bulunduğum yerden Yeni Şakran'a şöyle bir bakıyoruz. Yeni Şakran köyü Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde ufak bir koyun çevresinde yer alır. Bulunduğum yer Şakran'dan cezaevine doğru giderken sağ tarafta tepelik bir alan, bir otopark burası. Aynı zamanda bir kafeteryanın ön tarafı. Buradan çekim yapıyorum şu anda. Burası Demlik Restoran. Şu anda kapalı. Evet. Şakran'la ilgili bir düşüncelerinizi almak istiyorum. Şakran'da bütün gençlik yıllarım geçti. İlk Şakran'a çocukken 1967 senesi başında, o yıllardan bu yana devamlı Şakran'dayım. Bizim köyümüz sakin bir yer. Köyümüzde Çandarlı gibi olsun, şehirleşmiş, Dikili gibi, Bademli gibi şehirleşmiş bir şey yok, faaliyet yok. Bizde sakin. Şakran'ı günlük ziyaret etmeye gelenlere değil de kalıcılara tavsiye ediyorum. Şakran gerçekten kafa dinleyebileceğiniz, çok rahat edebileceğiniz bir yer. Sessiz, sakin, dingin. Oturduğun zaman kuşun sesini, rüzgarın sesini, horozların sesini duyarsın. Şimdi sahil evleri bölgesine geldim. Sol tarafımda görünen Haskenaz Restoran. Sağ tarafımda futbol sahası. İlerideki büyük yapı 12 villa. Herhalde binanın içinde 12 adet daire olduğu için bu ismi almış. Yolun sol tarafında kalan evlerin duvarlarına kadar deniz gelmiş. Bu evlerin önünde yürümeye müsait bir kumsal yok. Fakat ben ön taraftan video çekmek için çizmelerimi giyip denize girip videoya oradan devam edeceğim şimdi. Sahil evleri olarak adlandırılan bölgesindeyim. Bu evlerin özelliği tamamen deniz kenarında oluşu. Önlerinde hiçbir kumsal yok. Denizle bitişik olmaları. Bakın şöyle gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi 15, 16, 17 tane ev var bu vaziyette olan. Bu evler Şakran'daki en eski evler arasında sayılabilir bu evler. Denizin buraya bu kadar gelmesinin sebebi, duvarlara vuracak kadar ilerlemesinin sebebi son 15 yıllık bir olay. Daha evvel burada yaklaşık 8-10 metrelik bir kumsal varmış. Fakat denizin kumsalı yemesiyle beraber veya artık bir söylenti var, bilemiyorum. Buradan kum alıp karşı taraftaki diğer sahildeki
Şakran Meydanı'nı, Mendireğin oradaki yerlerin doldurulmasında kullanıldığı da söyleyenler var. Buradan kum alındı. Kimse olmadığı zamanlarda. Kış aylarında bomboş oluyor tabii buralar. Bu evlerin geçmişi 1960'lı yıllara kadar dayanıyor. Bu arkada gördüğünüz 3 katlı yapı, bana anlatılanlara göre söylüyorum. Buradaki oturan kişilerden birkaç tanesiyle görüştüm. Onların söylediklerine göre ilk yapılanlardan bir tanesi bu arkadaki büyük yapı. Ondan sonra diğerleri hızlı bir şekilde ilerleyen yıllarda yapılmış. Evet. Burası o yıllarda muhtarlıktan satın alınarak, tabi buralar tarıma elverişli araziler olmadığı için buraları uygun fiyatlara muhtarlıklar satabiliyorlar. Deniz kenarı tarıma elverişli arazi değil. Köy statüsünde olduğu için de, muhtarlık statüsünde, imar geçmeden evvel bu evler yapılmış. Ama sonraki yıllarda yıkılmasıyla ilgili bir takım problemler çıkmış. Mahkemelik olmuş ev sahipleriyle yıkılmasını isteyen kişiler. Artık belediye midir, valilik midir, neresidir? Fakat mahkeme, hatta üst mahkeme bunların yıkılmaması yönünde bu ev sahiplerinin lehine bir karar vererek hepsinin elinde birer mahkeme kararı olmasını sağlamış. Dolayısıyla bu evlerin yıkılması şu anda söz konusu değil. Yeni bir dava açılması, tekrar mahkemeye gidilmesi lazım ama önceden emsal var bu iş. Hele geçtiğimiz 2 sene önce çıkan tam bir imar yasası çıktı biliyorsunuz. Yapılmış olan herkese, yakın evini büyütmüş olan herkese, kat çıkmış olan herkese affedilecek. O yasadan önce yapılmış şeyler, karar verilmeden. Bunlar da çok eski olduğu için o aftan da yararlanma söz konusu şu anda. Dolayısıyla bunların hepsi kalıcı. O yıllarda alan kişiler tabii dedeler, anneanneler, vefat edenler oldu. Torunlara, çocuklara ve torunlara kalmıştır buralar. Evet, şöyle bir genel bir görünüş yapalım. Şakran'ın bu plajını da sizlere tanıtmış oldum. Evet, videonun sonuna geldik. Şakran'ı gezerken gördüklerimin ve yaşadıklarımın bir özetini izlediniz. Şakran'da çekmiş olduğum fotoğraflara Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.